İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mini mini ıspanaklı porsiyonluk börekler hazırladım. Böreklerimi nasıl hazırlamışım? Hep beraber tarifine geçelim. Ben öncelikle 750 gram ıspanağımı temizledim, doğradım. İçerisine 100 gram peynir ufaladım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra rendelemiş olduğum büyükbaş bir adet kuru soğanımı ilave ediyorum. Üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ilave ettikten sonra bütün malzemelerimizi kısaca karıştıralım. Ispanak mevsimi bitmeden bol bol ıspanaklı böreklerimizi yapıp yiyelim. Artık malum biliyorsunuz yaz gelmeye başladı, ıspanaklar bitiyor. Ispanaklar bitmeden buzluğunuza da bol bol atabilirsiniz. Bunun tarifini daha önce sizlere vermiştim. Ispanaklarımızı hazırladıktan sonra sosumuzu, böreğimizin hazırlayalım. Bir yemek kaşığı unumuzu, bir çay bardağından bir parmak eksik suyumuzu ilave ettikten sonra küçük bir çırpıcı yardımıyla topaklı kalmaması için unla suyumuzu güzelce çırpıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı sirkemizi veya yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ettikten sonra tekrar şöyle kısaca karıştırdıktan sonra sosumuzu kenara alıp böreğimizin yapımına geçelim. Benim 3 adet yufkam var arkadaşlar. 3 yufkadan bir tepsi börek nasıl çıkarılıyor? Çalışan bayanlar bunu benden hep istiyorlar, yazıyorlar. İşte abla kolay olması, pratik olması açısından bizlerin daha kolay yapabileceği pratik tarifler paylaşır mısın diye. Ben de hemen elimdeki yufkalarımı değerlendirerek çalışan bayanlar için böyle kolay bir börek tarifi hazırladım. Yufkamı tezgahıma açtıktan sonra hemen sosumdan içerisine serpiştirip fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Fırça yardımıyla sürdükten sonra ruletimle yufkamı dörde bölüyorum. Dörde böldüğüm bütün parçaların kıyı kısımlarına ıspanağımdan yerleştiriyorum. İç harcımızı da üçe bölelim arkadaşlar. 3 yufkaya yeterli olacak şekilde kıyılarına güzelce kaşıkla yerleştirdikten sonra elimle düzelterek porsiyonluk böreklerimi sarmaya geçiyorum. Burada size ıspanağı buzdolabına nasıl kaldıracağınızı söylemek istiyorum. Ispanaklarınızı güzelce temizledikten sonra küçük küçük doğrayıp bir süzgeçte ıslak kalmadan kuruyana kadar süzülmesini bekleyin. Buzluk poşetlerinize doldurun. Güzelce sıkıştırarak vakumlayın ve buzluğunuza kaldırın. Yazında börek yapacak zaman buzluğunuzda olan ıspanağınızı çıkartıp güzel bir şekilde yine ıspanaklı böreklerimizi yapabiliyoruz. Ben her yaz bunu yapıyorum. Pırasayı da aynı şekilde hafifçe kavurtup kaldırabiliyorum. Bazen canımız da yazın da çekebiliyor ıspanaklı börek. Ispanak ve pırasayı yazın bulmamız biraz zor olduğu için bu şekilde yapıp buzluğunuza atarsanız gerçekten yazın da istediğiniz zaman ıspanaklı ve pırasalı böreklerinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben rulo şeklinde sardığım börekleri porsiyonluk olarak katlıyorum. İster gül böreği yapın, ister benim katladığım gibi yapın. Gerçekten güzel, pamuk gibi yumuşacık börekler elde edeceksiniz. Hele ki evde yaşlılarınız varsa bu böreğe yumuşaklığından dolayı bayılacaklar arkadaşlar. Bu sosla hazırladığınız zaman buzluğa atarsanız çıkardığınızda çıtır çıtır börekler elde etmiş olursunuz. Ve ben hemen ikinci yufkamı serdim. Aynı şekilde sizlere bir tane daha göstereyim. Sosumdan içerine fırçamla serpiştirdikten sonra her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben kendim İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan sizlere kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım.
Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hatta sayfama göz atarsanız birçok tarifim var. Sevdiğiniz tarifi oradan bakıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay ve pratik bir börek. Hemen ikinci yufkamı da katladığım tepsime alıyorum. 3 yufkadan gerçekten tam bir tepsi börek çıkıyor. Ve ben böreklerimi bitirdim. Hepsini tepsime aldım. Bütün böreklerimi yerleştirdikten sonra bu esnada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayara açtım. Hemen yumurta sarımızı sürüp fırına vereceğim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yumurta sarımızı da güzel bir şekilde çırptıktan sonra fırçamızla böreklerimizi sürüp fırınla buluşturalım. Ben bugün susam veya çörek otu serpmedim. Sade olarak tercih ettim. Sizler isterseniz susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Veya bu böreğe farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Kıymalı olur, patatesli olur, pırasalı olur. Sevdiğiniz hangi iç harcı varsa onunla da bu porsiyonluk böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi benim böreklerim güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Elektriklerin gidip gelmesiyle bugün biraz tuhaflıklar yaşadım kameramda. Gördüğünüz gibi koyu renk çıkıyor. Güzel pişmişti böreğim aslında da biraz çekimden dolayı, hava şartlarından dolayı farklılık yaşıyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık böreklerimiz hazır oldu. Hemen sizlere iç dokusunu da göstereyim. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.